İncelikli performansların ve dramatik derinliğin kraliçesi Cate Blanchett, bir video oyunu uyarlamasında mı rol alıyor? Blanchett, kariyeri boyunca birçok unutulmaz performansa imza attı. Onun yeteneği ve sahne karizması her zaman izleyicileri büyüledi. Ancak bu sefer bambaşka bir dünyaya adım atıyor. En hafif tabirle, beklenmedik bir eşleşme gibi görünüyordu. Blanchett'in daha önceki rolleriyle kıyaslandığında, bu yeni proje oldukça farklı bir yöne işaret ediyordu. İzleyiciler ve eleştirmenler, bu yeni rolün onun kariyerine nasıl bir katkı sağlayacağını merak ediyordu. Sonuçta bu, bize karmaşık ve talepkar Lydia Tarr rolüyle, eleştirmenlerden büyük beğeni toplayan ve sayısız ödül kazanan bir performans sergileyen oyuncu. Blanchett, Lydia Tarr karakterine hayat verirken, izleyicilere derinlemesine bir karakter analizi sunmuştu. Bu performans, onun yeteneklerinin ne kadar geniş bir yelpazeye yayıldığını bir kez daha kanıtlamıştı. Bu yüzden, Blanchett'i gizemli Lilith rolünde gösteren Borderlands fragmanları yayınlandığında, herkes şaşkınlığa uğradı. Video oyunu dünyasının bu ikonik karakteri, Blanchett'in yetenekleriyle nasıl bir araya gelecekti? Fragmanlar, izleyicilere aksiyon dolu sahneler ve Blanchett'in karaktere kattığı yeni boyutları gösteriyordu. Aynı ağırlığı, ganimet odaklı bir kaos ve abartılı aksiyon dünyasına taşıyabilir miydi? Blanchett'in dramatik yetenekleri bu tür bir filmde nasıl bir etki yaratacaktı? İzleyiciler, onun performansının filme nasıl bir derinlik katacağını merak ediyordu. Cevap, ne yazık ki, tam olarak değil. Film, Blanchett'in yeteneklerini tam anlamıyla kullanamıyordu. Eleştirmenler, filmin senaryosunun zayıf olduğunu ve karakterlerin yeterince derinlemesine işlenmediğini belirtiyordu. Blanchett'in yeteneği yadsınamaz olsa da, senaryo ilgi çekici bir anlatıdan ziyade bir video oyunu klişeleri listesine benzediğinde, o bile filmi kurtaramıyor. Senaryonun zayıflığı, Blanchett'in performansını gölgede bırakıyordu. İzleyiciler, daha derinlemesine bir hikaye ve karakter gelişimi bekliyordu. Mutlaka onun performansı kötü olduğu için değil, daha çok çalışmak zorunda kaldığı materyal yüzünden. Blanchett, elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışsa da, senaryonun sınırlamaları nedeniyle tam anlamıyla parlayamıyordu. Oyunlarda karmaşık geçmişiyle ve içsel mücadeleleriyle tanınan Lilith karakterinde belirgin bir derinlik eksikliği var. Lilith'in video oyunlarındaki derinliği ve karmaşıklığı, filmde yeterince yansıtılamamıştı. Bu da karakterin izleyiciler tarafından tam anlamıyla benimsenmesini zorlaştırıyordu. Filmde tek cümlelik espriler savuran ve önce ateş edip sonra soru soran, sıradan bir aksiyon kahramanına indirgeniyor. Bu, Lilith'in video oyunlarındaki derinliğinden oldukça uzak bir tasvirdi. İzleyiciler, daha karmaşık ve çok boyutlu bir karakter bekliyordu. Bu, hayranların umduğu incelikli tasvirden çok uzak ve filmin kaynak materyaline yaklaşımındaki temel bir kusuru vurguluyor. Filmin, video oyununun ruhunu tam anlamıyla yakalayamaması, hayranlar arasında hayal kırıklığına neden oldu. Eleştirmenler, filmin kaynak materyale sıdık kalmadığını ve bu nedenle başarısız olduğunu belirtiyordu. Borderlands filminin neden hayal kırıklığı yarattığını anlamak için, Borderlands oyununu bu kadar büyüleyici kılan şeyi anlamak çok önemli. Bu oyun, sadece bir nişancı oyunu olmanın ötesine geçiyor ve oyunculara derinlemesine bir deneyim sunuyor. Elbette, yüzeyde, canlı, cel-shaded sanat stiline sahip bir yağmacı nişancı oyunu. Ancak bu sadece başlangıç. Ancak kaotik dış görünüşün altında, kara mizah, akılda kalıcı karakterler ve şaşırtıcı derecede dokunaklı anlarla dolu bir dünya yatıyor. Bu unsurlar, oyunun derinliğini ve çekiciliğini artırıyor. Mizah, Borderlands tarifindeki temel unsurdur. Oyunun mizah anlayışı, onu diğer oyunlardan ayıran en önemli özelliklerden biridir. Karanlık, saygısız ve genellikle kendini bilen bir mizah anlayışı var. Video oyunu klişeleriyle dalga geçiyor ve aynı zamanda onları kucaklıyor. Bu mizah, oyunun her köşesinde kendini gösteriyor. Bu alaycı yaklaşım, genellikle abartılı arketipler olan ancak şaşırtıcı miktarda kalbe sahip karakterlere de uzanıyor. Karakterler, oyuncuların bağ kurabileceği derinlikte ve karmaşıklıkta. Oyunlar ayrıca ilgi çekici bir dünya inşa etmede de mükemmel. Her köşesi keşfedilmeyi bekleyen bir sır veya tehlike barındırıyor. Ana mekan olan Pandora, ıssız ama garip bir şekilde güzel bir çorak arazi, tehlikenin her köşede gizlendiği ve havanın bile öngörülemeyen bir enerjiyle çatırdadığı bir yer. Bu dünya, oyunculara sürekli bir keşif ve macera hissi veriyor. Kanun kaçaklarının ve uyumsuzların, genellikle mümkün olan en patlayıcı şekillerde kendi kaderlerini çizdikleri bir yer. Bu, oyunun aksiyon dolu doğasını ve sürekli hareket halindeki dünyasını yansıtıyor.
Borderlands oyunları, gerçekten ilgi çekici hikayeler ve karakterler sunarken, absürtlüklerini kucakladıkları için başarılı oluyor. Oyuncular, bu dünyada kayboluyor ve karakterlerin hikayelerine derinlemesine dalıyor. Film ise ne yazık ki bu önemli dengeyi kaçırıyor. Oyunların sunduğu derinlik, mizah ve karakter gelişimi, filmde yeterince yansıtılamıyor. Bu da izleyicilerin beklentilerini karşılamayan bir deneyim sunuyor. Borderlands filmi başladığı andan itibaren, her şeyi daha önce görmüşsünüz gibi bir hisse kapılıyorsunuz. Bu his, filmin ilerleyen dakikalarında daha da pekişiyor. Konu tahmin edilebilir bir formülü takip ediyor. Uyumsuz bir anti kahraman grubu bir araya geliyor. Her biri kendi geçmişi ve motivasyonlarıyla. Efsanevi bir hazine arayışına çıkıyorlar. Bu da onları tehlikeli ve bilinmeyen topraklara sürüklüyor. Yol boyunca eksantrik karakterlerle karşılaşıp abartılı aksiyon sekanslarına giriyorlar. Bu sahneler, izleyiciyi heyecanlandırmak için tasarlanmış olsa da, çoğu zaman klişe ve tahmin edilebilir kalıyor. Daha önce defalarca anlatılmış bir hikaye ve Borderlands beklentileri alt üst etmek veya türe yeni bir bakış açısı sunmak için çok az şey yapıyor. Bu, filmin özgünlükten yoksun olduğunu hissettiriyor. Diyaloglar, sayısız aksiyon komedi melezinin geri dönüştürülmüşü gibi hissettiriyor. Karakterlerin konuşmaları, derinlikten yoksun ve yüzeysel kalıyor. Mizah girişimleri genellikle başarısız oluyor. Espriler, izleyiciyi güldürmekten çok, göz devirmesine neden oluyor. Sorun, filmin tanıdık klişelerden ödünç alması değil, bunlarla ilginç hiçbir şey yapamaması. Bu klişeler, yaratıcı bir şekilde ele alınmadığında, film sıkıcı ve monoton hale geliyor. Hikaye anlatımında bir yaratıcılık ve ustalık eksikliği var. Bu da izleyicinin ilgisini çekmeyi zorlaştırıyor. Bu da filmi kaynak materyalinin ruhunu yakalamak için gerçek bir girişimden ziyade, numaralara göre boyama uyarlaması gibi hissettiriyor. Film, oyunların sunduğu enerjiyi ve dinamizmi yakalayamıyor. Borderlands oyunları, tahmin edilebilir olmaktan çok uzak, sürekli olarak oyuncuya beklenmedik toplar atıyor ve beklentileri alt üst ediyor. Oyunların bu özelliği, onları bu kadar popüler ve sevilen kılıyor. Öte yandan film, formüle edilmiş bir yapıya bağlı kalarak güvenli bir yol izliyor. Bu da ne ilgi çekiyor, ne de şaşırtıyor. Sonuç olarak, Borderlands filmi, oyunların sunduğu heyecan ve yenilikten yoksun, tahmin edilebilir ve sıradan bir yapım olarak kalıyor. İzleyiciyi etkilemekten uzak, sadece zaman dolduran bir deneyim sunuyor. Borderlands'ın pazarlaması, oyunları bu kadar popüler yapan abartılı aksiyon ve saygısız mizahla dolu, çılgın, kaotik bir yolculuk vaat ediyordu. Fragmanlar patlamalarla, ilginç karakterlerle ve filmin benzersiz görsel stiline dair kısa bakışlarla doluydu. Bununla birlikte, nihai ürün, kendisinden önce gelen pazarlama bombardımanına kıyasla şaşırtıcı derecede sıradan hissettiriyor. Şiddet, mevcut olsa da, oyunların gerçekçi etkisinden yoksun ve mizah, neredeyse film yapımcıları kaynak materyalin daha tuhaf unsurlarını tam olarak benimsemekten korkuyormuş gibi, tonlanmış hissettiriyor. Pazarlama ile gerçek film arasındaki bu kopukluk sarsıcı. Sanki film yapımcıları, Borderlands evreninin keskin köşelerini yumuşatarak daha geniş bir kitleye hitap etmeye çalışmışlar ve bunun sonucunda, olabileceğinin sulandırılmış bir versiyonu gibi hissedilen bir film ortaya çıkmış. Borderlands oyunları, absürtlüğü ve aşırılığı açıkça benimsemeleriyle biliniyor. Film ise, ne yazık ki bu unsurlardan kaçınıyor ve daha sıradan, daha az akılda kalıcı bir deneyim ortaya koyuyor.